Son cuma gecesi Şaban-ı Muazzam çok tecelli vardı bu gecede. Benim üstüme de bastırdı iyicene. Evet. Rehavet geldi. Uyuyup uyanıyor. Allah Allah. Benim ruhaniyetim boyuna o tarafa baktığı için Allah Allah. Bu tarafta ağırlık geliyor, uyuklamaya istiyorum. Çünkü uyuduğu vakitte ruhaniyetin hareketi daha kolay olur. Allah Allah. Otururken var ama yattığı vakitte başka türlüdür. Şimdi böyle gözümden böyle eniyor bana. Uyku ağırlık geliyor, çıkacağım yatayım. Elhamdülillahillezî فَفَعَ لِلسَّائِلِينَ أَبْوَابَ الْجِنَانِ وَأَعَدَّ لَهُمُ النَّعِيمَ وَأَكْرَمَهُم بِالْحُورِ وَالْغِلْمَانِ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَفَاضَ رَحْمَتَهُ عَلَى الصَّائِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي من علينا بالإنعام والإحسان ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله شفيع المذنبين في يوم الميزان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Ey müminler! Bu cuma Şaban-ı Muazzam'ın nihayet cuması, son cumasıdır. Gelen cuma yetişenler için ki Cenab-ı Mevla'dan bizi de yetiştirmesini niyaz ederiz. Amin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması olacak. Amin. Yetişenlere ne mutlu. Bu aylara yetişip de kalpleri Allah ve Resulullah muhabbetiyle dolan, Allah'a ve Resulüne iştiyak ile muhabbetle dolan müminlere ne mutlu. Onlar için hem dünya var hem ahiret var. Bu mübarek günleri takdir edemeyen ve mübarek Ramazan-ı Şerif'i bir hassa saygıyla karşılayamayan, karşılamak akıllarına gelmeyen kimselere de ne yazık. Onlar hasiret dünya vel ahiret.
dünyada da kaybederler, ahirette de kaybederler onlar. Yani dünyayı kazanmazsa, Cuma'ya gelmediği vakitte kazanıyor zannetmesinler, kaybediyorlar. Ramazan-ı Şerif'i tutmadıkları ve saymadıkları takdirde, Ramazan-ı Şerif'i tutmadıkları, oruç tutmadıkları vakitte kâr ediyorlar diye akıllarına gelmesin, zarar ediyorlar. Hem zahirde zarar ederler, hem maneviyatta zarar ederler, hem cismani hayatları rezil olur, hem manevi hayatları sıfırlanır ve şimdi yeni dertler çıkmıştır ki yeni dertlerle dertlenen insanların haddi hesabı yok. En azından olan dertleri nedir? Bunalım derler şimdi. Bunaldım derler. Eskiden bunaldım yahu, gideyim bir dolaşayım. O eskiler bir parça bunalsa bir dolaşmada kendilerine gelirlerdi. Ferah bulurlardı. Şimdiki bunalımları bu insanların hemen kendilerini bildikleri andan itibaren bunalıma girerler. Çünkü her istedikleri eline girmiyor, eline geçmiyor. Eline geçmediği vakitinde içerisinde müthiş bir patlama olur. O patlamanın neticesinden o insanın maneviyatı zaten yok, darmadağın olurlar. Ne hap ile, ne şuur ile, ne hekimle, ne hakimle mamurlamaz onlar. İşleri bitti. Ağaların, beylerin işleri biter. İyi dinle. İyi dinle bu meseleyi de başına gelmeden insanın tedbir alması iyidir. Hastalık gelmeden çaresine bakınız diyor. Hastalanmaya gönderlerdi eskiler. Hastalandıktan sonra lokman yetişemez sana. Şimdi sormuyorlar. Herkes bunalıyor. Ya bunalmadır. Gideyim doktora baksın bana. Gider doktora, doktor der. Ya sen demir gibi herifsin. Safa sağlam kadınsın. Sende bir şey yok. Aklını ölçelim. Aklını ölçelim diyecek. Bir parça mamurlar. Nerede ölçeceksin? Lefkoşa'da sinir hastahanesi var. Tumarhana demeye beğenmiyorlar. Şimdi tumarhanaya ne? Sinir hastalarının merkezi. Buraya söylesene be, tumarhanadır burası. Allah düşürmesin. Akıl nimeti Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği en büyük nimet. Akılla insan kendisini gözetebilir, yolunu sokağını bulur. Akıl gittikten sonra artık bir şeye yaramaz, hayvan sınıfına düştü. Bitti onun işi. Onun için sende bir şey yok. Yalnız aklını ölçüleceği. Gidecek, nereye gideyim? Lefkoşa'da sinir hastanesi var, oraya git de bak bakalım ne diyecekler sana. O merkeze Allah düşürmez, kapıdan girmez, o zaten bir parça oynadıysa tamam oynadı çıkıncaya kadar.
nedir sebebi araştırmıyorlar. Gönderiyor kumarhaneye ama kumarhanedeki doktor da delilerle beraber zaten parça dirhemleri oynar. Onu da 40 gün bir kimse hangi kavimle beraber oturursa onlardan olur derler. Delilerle 40 gün değil 140 gün duran adamlar onlarla bir parça bir hoş olacaktır. Hasıl-ı kelam hiç araştırılmıyor. Bu vücudu sağlam herifin başka ne sebebi olabilir diye sormuyorlar. Madem vücudu sağlamdır, zahirde bir şey yok, demek maneviyatta bir noksanlığı var. Bu kimsenin ki bu hale düşmüştür. Parası var, arabası var, karısı var, kısrağı var, efendim, her şeyi var, rahatı yok. Bunalıyorum diyor herifle, ne yapalım, ben seni ayağından bağlayıp denkleyeyim de atalım. Ne olacak senin halin? Bu zahirde demek bir hastalık değildir, maneviyata aittir. Sen bu milletin maneviyatına dikkat ediyor musun? Manevi ihtiyaçlarını gideriyor musun? İhtiyacı nedir? Verebiliyor musun? Çocuklarına öyle terbiye veriyor musun? Saçma sapan şeyleri öğretirsin. Boş boşuna uydurmalarla uydurma karın doyurmaz. Plastik, bir araba plastik, sebze, meyve getirseler ne fayda var, ne edilecek kapıdan içeriye, ne fayda edecek bu? Karın doyurmaz, bir şeye yaramaz. Aslısından getir. Veremiyorlar bu insanlara ruhani olan ihtiyaçlarını veremedikleri için insanlar tedirgin olmuş, şaşkın olmuş. Biraz daha belki hepsi çıldırır. Şimdi daha ortalığın hali tahammül edilebilir, çok edilir. Allah bu günler bizi aratırmasın. İleriye doğru cendere gibi sıkıştırmaktadır. Sıkıştırdık sonra o zamandır cümbüş. Şimdi bir şey yok. Ayının kuyruğu koparsa diyor, o zaman sen içerideki o adama öyle söylemişler. Tozartıyorsunuz demiş. Ya ayının kuyruğundan tutuyoruz biz. Ayı dırmıklayıyor, içeri tozarıyor. Toz dumanı diyor, ayının kuyruğu koparsa o zaman görürsün sen. Şimdi toz dumanıdır. Toz dumanıdır. Ayı boşaldığı vakitinde gümüş o zamandır. Şimdi bir şey yok. Paran varsa her şeyi bulursun. Bir zaman gelir ki paranla bir şey bulamazsın. Ben 2. Harp'ı yetiştim. 60 sene evvelki 70 sene evvelki, 60 sene evvelki Harp'ı yetiştim. Ben biliyorum çarşıların ne halde olduğunu, paranla ekmek alamadığımızı, buğday bulamadığımızı, makarna, pirinç bulunmadığını iyi biliyorum ben hepsini. Paranla alamazsın. Evet, bu adamın üzerindesin sen. Zannetme ki sana şu vapur dolusu erzak gönderecekler burada, yiyip de yarısını atasın. Yok. Onun için dikkat et, daha şimdi hiçbir şey yok. Rahat, çok rahatız. Çok şükür etmemiz lazımdır Cenab-ı Allah'a. Şükretmeyenlerin başına gelecek var. Açlığın ne olduğunu bilmek istersen Ramazan'da oruç tut da bir tadını bil. Şimdi her insan 24 saat milletin ağzı çiğner. Bir şey bulamasa deve gibi geviş getirir. Erkeği kadına ağzına çöplet der.
Efendim sakız da cik cak cik cak. Kadınlara bir şey değil de erkeklerin sakız çiğnemesi mezmumdur. Lut kavmine aittir diyor o. Ayıptır. Ayıptır. Erkeklerin ağızlarında çökle çiğnemeleri, sakız çiğnemeleri uygun değildir. Kadınlaşan erkeklerin şanıdır diyor o. Hiç uygun değildir. Bunu temsilen söylüyorum ki efendim bu zamanın insanı küçük çocuğundan başla boyun elinde bir şey olacak ağzına atsın. Evde yemek yemez, sokakta öteberi yer. Kola içer, büyükleri bira içer, daha azgınları içki içer. Efendim, her şeyi yiyenler 24 saat ağızları çiğnese çiğner. Bir zaman gelecek, zannetme aranın üzerinde içer istediğini bulamayacak. Hale düşeceklerdir, çöplükleri arayacaklar. Çok fena alıştılar. Çok fena alıştılar bu 30 senenin içerisinde derlenip toplanıp şükredeceklerine daha çok açıldılar. Gelen hafta Ramazan-ı Şerif'tir. Allah bakıyor. Bir kere daha bakıyorum diyor bu kullarıma. Bu Kıbrıslara da ayrı bakıyor. Bakalım oruç tutacaklar mı? Sayacaklar mı? Harp kapıda bekliyor. Harp uzakta değil, sen harp mıntakasının içerisindesin. Zannetme ki sen kendini sakınabilirsin, saklanabilirsin, açıktasın. İlla Allah'ın sakındığı, sakladığı kişilerden başkasına hiç eman yoktur. Muhakkak süpürülüp gidecekler, çekecekler diye. Birden gidecekler de var, çok çekecekler de var. Onun için Ramazan-ı Şerif geliyor, bir kere daha bakacak Cenab-ı Mevla. Bunlar beni tanıyor mu? Yoksa tanımıyorlar mı? Kendilerini tanıdılar mı? Kendilerinin kim olduğunu tanıdılar mı? İnsan yeryüzünde nasıldır, nasıl bulundu? Ne iş için bulundu? Hiç aradılar mı? Sordular mı? Ne için yaratıldık diyerekten akıllarına gelin, gelmediyse bir daha bırakalım bakalım. Ondan sonra bayram ertesinde başka bir bayram var. Allah'a sığındı. Orucu bırakma. Aşikare kim oruç yerse bu sene gelen seneye çıkması mümkün değil. Harp olursa harbin içerisine gidecekler. İlahi gazap eseridir. Dağlar patlıyor, ateş, cehennem ateşi gibi patlıyor. Sen zannetme ki illa volkanlardan ateş çıkar. Cenab-ı Hak dilediği yerde, dilediği anında yeni volkan çıkarabilir. Herhangi bir yeri patlayabilir. Yeryüzünün. İlla volkanlardan değil. İlahi gazap eseri. Tayfun geliyor. Şiddetli fırtına geliyor. Evleri götürüyor. Akıllanmıyor, ibret almıyor. Seller geliyor, seller basıyor. İbret almıyor, hala tabiat değiyor. Hala doğa değiyor. Zelzeleyle çalkalanıyor ortalık. Hala doğa değiyor. Deme Allah de. Doğa kim? Doğan kimdir? Nerededir? Nereden hükmediyor bu doğa? Söylesene. Uydurmalarla bu insanları berbat etmişler. Müslümanlar da onların arkalarında gidiyor. Yazıklar olsun. Onun herkes boyunun ölçüsünü alacak bir zaman geliyor. Ramazan-ı Şerif'e dikkat et, hürmet et, selamet bulasın. İlk hutbesini okuduk. Ramazan'a hazırlık için Cenab-ı Allah cennet kapılarını Ramazan-ı Şerif'te açıyor. Kendini tanıyan ve emrini tutanlar hakkında
8 cennetlerin kapıları açıktır. Tanımayanlar hakkında da cehennem ateşinden yeryüzüne de koyverecek. Cehennem kapıları da açılıyor. Kendine sahip ol, dinini gözet, imanını gözet. Dinsiz ve imansız değiliz. Dinsiz ve imansızların, kafirlerin sulbünden gelmiş değiliz. 7 ecdadımız Müslüman idi, biz ne olduk? Biz ne olduk? Bize ne oldu? Neye değiştirdik? Bizim adada ortağımız olan urumlar var. Urumlar kendi dinlerini değiştirdi mi? Kiliselerini bozdu mu? Papazlarını değiştirdi mi? Okumalarını, her şeylerini değiştirdiler mi? Müslümanlığa meylettiler mi onlar, yoksa kendi dinlerinden? Veya dinsiz mi oldular? Yoksa kendi dinlerini tutuyorlar. Bize ne oldu? Müslümanlıktan temiz din mi vardı ki onun arkasına düşüyoruz biz? Bu dini bırakıp ne olduk? Nereye vardık? Nereye vardık? Bunun bayramı yapıyoruz. Ela inne ahsenel kelamı eblemen nizam kelamullahil melikil azizil allam kema gâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Elhamdülillah hamdel kâmilîn ve salâtu ve selâmu alâ Resulüne Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fehâmeti şâni safiyyihi fekâl فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم